없이 미래를 향해 We see the vision you made Now we're never afraid 꿈을 punch right now 길을 밝혀준 Emre Hoca 세상이 우리를 불러 멈출 수 없는 이 떨림 Oh Emre Hoca We're free forever Emre Hoca 흔들림 없이 미래를 향해 We see the vision you made Now we're never afraid 꿈을 punch right now 길을 밝혀준 Emre Hoca 세상이 우리를 불러 멈출 수 없는 이 떨림 Oh Emre Hoca We'll play forever Emre Hoca 흔들림 없이 미래를 향해 We see the vision you made Now we're never afraid 꿈을 punch right now 길을 밝혀준 흔들림 없이 미래를 향해 We see the vision you made Now we're never afraid 꿈을 punch right now 길을 밝혀준 Emre Hoca 세상이 우리를 불러 멈출 수 없는 이 떨림 Oh Emre Hoca We'll play forever Emre Hoca 흔들림 없이 미래를 향해 We see the vision you made Now we're never afraid 꿈을 punch right now 길을 밝혀준 Emre Hoca 세상이 우리를 불러 멈출 수 없는 이 떨림 Oh Emre Hoca We'll play forever Emre Hoca
çağırıyor. Durdurulamaz bu heyecan. O Herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bir pazar günü bugün 1 Mart 2026. Keyifler nasıl bilemiyorum ama tabii ki çok keyifli bir günde değiliz açıkçası. Maalesef böyle bir savaşa uyandığımız bir dünya gündemi. Çok sevdiğimiz, gittiğimiz, çok dostumuz olan, çok arkadaşımızın olduğu İran'da çok ciddi bir savaş var. O nedenle aslında çok da keyifli bir günümde değilim bugün. Herkese selamlar. Biliyorum sizler de burada birazcık belki bu gündemin dışında en azından sanatla, sadece sanatın, hani siyaset dışında, sanat dışında, sanatla ilgili her şeyin konuşulduğu bir yerde olmak istiyorsunuz ama girişte açıkçası çok üzgün olduğumu belirtmek isterim. Umarım bir an önce bu kaos yerini sükunete bırakır ve herkes huzurlu bir şekilde yaşar. Bundan önceki saldırılarda da, ilk İsrail'le savaşında da aramıştım oradaki arkadaşlarımı internet geldikten sonra. Yani kimsenin çok iyi psikolojisi olmadığını çok iyi biliyorum. Ama hani dualarımız onlarla, inşallah dediğim gibi bir an önce bu kaos biter. İnşallah. Tek duamız o. Gerçekten kalpten diliyorum bunu. Özgüncüm buradasın. Sevgili Gizem burada. İkinize de hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Keyifler nasıl? Amin diyor arkadaşlarımız. Öyle. Gerçekten hakikaten. Herkes, chat'teki herkes de eminim aynı duygulara sahiptir. Ya özellikle böyle mesela Kum, İsfahan falan şey olduğu zaman böyle içim hopluyor Özgün. Yani çünkü dünya mirası bunlar. Çok değerli yerler. Yani kılına zarar gelsin istemediğin şeyler var. İnşallah dediğim gibi bir an önce çok hızlı bir şekilde toparlanır. Peki. Neler yaptınız, neler ettiniz? Buyur Özgüncüm, buyur. Siz de fikirlerinizi söyleyin. Sivil kayıplar olmaz. İnsanlar bu kayıpsız atlatırlar bu durumu. İnşallah. Kalbimiz onlarla. İnşallah. Peki. Şimdi ne yaptınız, ne ettiniz? Önce Gizemcim, durum nedir? Macaristan'da durumlar nedir? Neler yapıyorsun? Nasıl gidiyor hayat? Havalar nasıl? Çok şükür hocam, havalar artık iki rakamlı günlere geçtik. Güneşi de görüyoruz. Vallahi bugün İzmir'de bir hava var. Hava güneşli ama tam yalancı güneş. Yani yalandan bir güneş var. Dışarısı soğuk, böyle buz gibi 2-3 kat giyiyorsun ama tepede bir güneş var. Böyle bir hava. Herhalde Şimdi biraz daha... Eksilerde hala ama -3, -4 falan oluyor bazen ama gündüz en azından 10 geçti artık çok şükür. Ya bir tık daha var. Tekrar bir soğuk Burada gelecek seçimler galiba. var hocam işte. Seçimler mi var? Ortalık biraz karıştı. Hayda, her yerde de ortalık yangın yeri anasını Başkanın satayım. seçimleri var. Hayırlı Ramazanlar herkese arkadaşlar. Peki Özgüncüm, nedir durumlar? Sen nelerle uğraşıyorsun? Bir yarışmalar oldu galiba. Onlarla bir başla. Ben de bir yandan chat'teki arkadaşlar... Çok özür dilerim Özgün. Çok özür dilerim. Chat'teki arkadaşlar gönderimlerini yapabilirler. Ben şimdi hepsini alacağım. Bir soruya daha cevap vereyim Özgün. Ondan sonra tamamen sana bırakacağım. K-pop özel yayın ne zaman geliyor diyor. Arkadaşlar biliyorsunuz özel yayınlara başladık. emreöcelen.com üzerinde geçen Blackpink yayınını yaptık. Çok da keyifli bir yayındı. Rahat rahat zevkle dinledik bütün parçaları. Sevgili arkadaşlarımız da abone oldular. Siz de emreöcelen.com'da abonelik kısmından canlı yayın kısmına girin. Oradan aboneliğinizi yapın. Zaten çok uygun rakamlarda. Ve K-pop özel yayını da yakında açacağız inşallah. Peki. Şimdi söz sende Özgün. Neler oldu birliklerde? Haydi. En başta şunu söylemek istiyorum. Bugün 1 Mart rahmetli Alaaddin Yavaşçı Hoca'nın 100. doğum günü. Buradan kendisine saygı, sevgi, özlemle anıyorum ama doğum günü de kutlu olsun 100. Ne güzel. Yaş günü. Yani bir asır boyunca inanılmaz Türk sanat müziği şarkıları kazandırdı. Aynı zamanda da bir sürü sizin gibi öğrenciler de yetiştirdi. Ben de son döneminde hastanede ziyaret etme şansım olmuştu. Buradan Sinan abiye de teşekkürler. Çok zor izin almıştık ama Alaaddin Hoca'yı son görenlerden biriyim. Ondan dolayı da benim için acı bir kayıptı. Bugün 100. yaşını görüyor olmak ve onsuz görüyor olmak benim için de üzüntü verici. Buradan kendisine kocaman dualarla Allah kanı rahmet eylesin hocamızı. Amin. Ve dün akşam süper Eurovision'un süper cumartesiydi. Yani 6 tane ulusal final vardı. Ben bir tanesini izleyebildim çünkü hemen arkasından Brit ödülleri vardı. Brit ödüllerine geçtim. Brit ödülleri de Grammy'nin Avrupa'daki
karşılığıdır. Yani biliyorsunuz işte İngiltere ve Britanya diyelim. Britanya müzik piyasası dünyanın en büyük 3 hatta ikinci büyük müzik piyasasıdır. Britlerde de ödül almak acayip prestijli bir olay ve Avrupa'ya da kendinizi kabul ettirmek demektir. Evet. 46 yıldır yapılıyor ve 46 yıldan sonra ilk kez Londra'da değil Manchester'da yapıldı. Londra'nın dışına çıktı ödül töreni. Savaşın en yoğun atmosferinde olmasına rağmen harika bir organizasyon yaptılar. Hatasız, sıkıntısız, sorunsuz bir organizasyon geçti. Gerçekten de Brit ödüllerinin özellikle o yayın kalitesi inanılmazdı. Ödüllere baktığımız zaman da Olivia Dean 4 ödülle geceye damgasını vurdu. Evet, bekleniyordu. En büyük ödülleri aldı. Bekleniyordu zaten. Bekleniyordu. Lola Young en yeni artist ödülünü aldı ve Lola Young artık kendini kabul ettirdi. Hem Grammy alması hem de Brit ödüllerini alması aynı yıl içinde. Artık bir Lola Young gerçeğini. Önümüzdeki yıllarda onu çok duyacağımızı ön plana çıkardı. Rosalia hem uluslararası artist ödülünü aldı hem de Björk'le birlikte inanılmaz bir performansa imza attı. Aynı zamanda da Ozzy Osbourne ne bir ödül verildi. Bu yıl içinde kaybetmiştik yakın zamanda. Ozzy Osbourne'e bir ödül verildi ve aynı zamanda da eşi Sharon Osbourne ve kızı ödülü aldıktan sonra da Robbie Williams inanılmaz bir performans yaptı. Aynı zamanda da bir ödülün sahibi Mark Ronson da Amy Winehouse'u anarak, Amy Winehouse'u içine koyarak Dua Lipa ile birlikte inanılmaz bir görsel şölene imza attı. Girişte de Harry Styles yeni çıkan Aperture şarkısını ilk defa söyledi. Yeni single'ını tanıtmış oldu. Ve ilk defa da Kore pop'tan Golden canlı söylendi. K-pop Demon Hunters tarafından. Brit'te. Bu da Manchester'da arenanın dışında yapıldı. İlk defa K-pop Brit ödüllerine girdi. Zaten dediğimiz gibi Brit ödülleri aynı zamanda da İngiliz Milletler Topluluğu'nda da yani Hindistan'dan Kanada'ya kadar büyük bir coğrafyada da insanların kendini tanıtma fırsatı olduğu için bu ödül alanlar, bahsettiğimiz isimler işte mesela Ryan'in çok güzel bir performansı vardı. Yine Olivia Dean inanılmaz bir performans yaptı. Bu performanslarda o sanatçıları hem sosyal platformlarda hem de dinlenme, satış rakamlarını yükseltiyor. O yüzden Brit ödülleri önemliydi. Dün akşam Eurovision yerine ona daha çok odaklandı. Allah Allah. Fakat chat'teki arkadaşlar da tamamen Eurovision'a takılmışlar. Çünkü Finlandiya ortalığı yıkmış. Ya net birinci geldi. Ya o nasıl oldu şimdi? Ya Finlandiya zaten şarkısı hocam ilk yayınlandığı anda ses getirmişti. Ama zaten bir kazanacağı bekleniyordu. Şu an şimdi onu ben aldım. Bugün teliften bakabilir miyiz? Belki yayın sonuna doğru aktarırız. Ama hani ben bu Eurovision'la ilgili de galiba son 6 parça mı belli oldu şu anda artık. Yavaş yavaş finale doğru gidiyoruz galiba, değil mi? Yani zaten bu ayın ortasında bitiyor. Tüm şarkılar belli olmuş olacak. Artık sona yaklaştık. Birkaç ülke kaldı. Tamam. Şimdi çok özür dilerim Özgün. Bir keseceğim bir saniye. Seval Medya diyor ki hayırlı yayınlar hocam. Benim arkadaşım ses analizi yapar mısınız? YouTube kanalında var. Ömer İncel. Klibi de var. Kaç haftada beri sizi destekliyorum. Ömer İncel sevdaya düşeli. Sokak düğünleri söylüyor. Yoksa canınız sağ olsun. Cansın ya. Deneyeceğim. Yani şimdi telife takılsa bile şey yaparım. Yayın sonuna atarım artık. Olduğu kadar oldu kader dediğimiz o yayın formatına geri dönerim. Sıkıntı yok. Peki Özgün, şimdi beklenen oldu diyorsun. Finlandiya'da tamam. Yarışmacı kazandı ama sanıyorum ki şu an ben son şeylerde genelde Eurovision'da da çok beğenildiğini görüyorum parçanın. Acaba birinci olma şansı var mı sence? Yani neden olmasın? Çünkü şöyle bir durum da var. Şimdi tabii söylemek çok erken. Şimdi Eurovision'da henüz beklenen ülkelerin, özellikle işte malum ülkenin şarkısını bilmiyoruz daha. Bunu bekleyeceğiz ama şu anki görünüşe göre ya da kulis haberlerine göre zaten yarış Finlandiya, Yunanistan ve Danimarka arasında geçeceği kesin gibi. Çünkü fan tepkileri bu yönde. Çünkü Finlandiya işte şeyle birlikte Linda ve Pete ile birlikte zaten seçilmeden önce ses getirmiş. Şu an %19'da kazanma şansı analizlerde. Çok yüksek bir rakam. Açık ara fark atmış durumda. Zaten fan tepkisi
Ve analizlerde de onların birinciliğini şu anki seçilen şarkılar içinde kesinleyebiliriz. Evet. Evet. Akilas şimdi- da Yunanistan'da inanılmaz bir şarkıyla geliyor. Jog entry dediğimiz eğlenceli, Hmm. işte insanları kıpır kıpır yapan bir şarkıyla geldiği için. Hı hı. Zaten onun da birincilik yarışında olacağı kesin gibi. Danimarka'da performans olarak çok dikkat çekici. Tabi bunun politik nedenleri de var. Oraya girmeyeceğim. Ama Danimarka zaten çok dikkat çekiyor. Yani Desteklenmek isteniyor. tabii şimdi Danimarka'dan. zaten biz bütün o detaylı şeyleri özel bir yayın yapacağız zaten bu sene. O yaptığımız zaman da açarız tıkır tıkır ne gerekiyorsa konuşuruz. İşte Çok da önümüzdeki hafta İsveç belli olacak. Mesela İsveç'e de benim heyecanla beklediğim Alexa vardı. K-pop şarkıcısı. hı hı. Dün akşam kalamadı. Aa. 5. yarı finalde eğlendi. Hı hı. Finale de gidemedi ikinci şansta. Böyle ulusal finalleri takip edenler için şok sonuçlar da geliyor. Peki. İlginç sonuçlar da görüyoruz. Çok teşekkür ederim Özgüncüm. Peki Tamam. Brit ödül törenlerinde ödülleri kim aldı diye sormayacağım çok fazla. Çünkü anlattım bir kısmını. Herhalde en çok dikkat çekenler senin anlattıklarında. Olivia Dean, Olivia Dean götürdü. Tamam. Lola Young, Sam Fender, Rosalia'yı konuşabiliriz. Yani ödül alanlar içinde. Tamam. Çok teşekkür ederim. Şimdi şöyle bir bakalım. Ben bir sürü aldım. Neler aldığımı da sizle paylaşayım. Bakın şöyle bir kayıt aldım. Ekranımı da değiştireyim artık. Sizler de görün. Senede bir gün Süleyman Öztaş Muğla Türk Sanat Müziği konseri. Süleyman gene buralarda. Sonra bir Kazak şarkıcı diye attı. Sanırım atan da şu an bizi Rusya'dan izliyor. Kız Meladze'nin şarkısını güzel söyledi diyor. İsmini bilmiyoruz. Yazarsan Türksoy biz de tam hatırlarız. Sonra William I Have Nothing bir performans. Down Concert burada bir performans göndermişler. Bilmiyorum onlara bakacağım. Linda Lampenius, Pete Parkonen, Lenkit. Ha bu parça Finlandiya'nın parçası zaten. Patlayan parça. Tamam. Kırıkkale Final Okullarının finalinde bir performans geldi. Murat Baksiyev aldım. Adana Sabancı Merkez Camii Nihavent ezanı aldım arkadaşlar. Ömer İncel Sevda'yı Düşeli'ye aldım. Bunlar şimdi klip olduğu için ne kadar yapabilirim göreceğiz. Anette'nin parçanın sonunda bile gülüyor dediği bir performansını göndermiş arkadaşlar. Ado'nun parçasını istiyorlar. Bunu Ado özel yapacağım. Özgün. Yapacak bir şey yok. Ado özel yayını yapacağız. Artık bu Ado delirmek noktası çünkü. Ayta Sözer'i büklümü göndermişler ama canlı performans olmasına rağmen telifli çoğu. Bakacağız. Bulabildiğim kadarını yapacağım. Peki daha göndermek isterseniz birkaç tane daha alayım. Sonra başlayayım. Neler var bakayım. Deniza Kekeliyeva bu çocuk. İsmi Özgün Deniza nasıl okuluyor? Kekilaeva. Kekilaeva. O ses Rusya'da muhteşem sesiyle ortalığı yıkıyordu. Burası O Ses Rusya'ymış bu arada. Deniza Kekilaeva. Tamam peki. Şimdi bunlar tabii I Have Nothing benim için Charis ve So Young dışında kimseden dinleyemiyorum demiş. Nesi Abdullayeva. Nesicim selamlar. Benim YouTube kanalımda var hocam diyor Seval Medya. Seval Medya senin attığın şu değil mi? Bizim elin düğünleri. Galiba senin kanalın. Güzelmiş ha kanalında vallahi ismi de güzel. Bakalım başka neler var. Özgün umarım sigarayı bırakır. Çok yazık eder bu sese diyor Özgün. Kim için diyor Ekim bunu acaba? Ekim'cim selamlar sana da. Lola Young hocam. Lola Young kim ya? Hayda. İşte dün akşam Brit ödüllerinde en yeni genç yetenek ödülünü alan ve şu anda da aynı zamanda da Grammy'leri alan. Az önce bahsetmiştim biraz. Bir saniye bakalım Çok o zaman. genç ama dünya çapında bir şarkıcı olacak bir yetenek. Lola Young. Bir bakalım Lola Young kimmiş, neymiş, ne iş yaparmış. Lola Young. Allah Allah ne ilginç bir kadın. Like a Virgin. Lola Young. Daha önce gönderildi mi Lola Young bize? Yok. Hiç gönderilmedi. Ben ilk defa görüyorum. Bu da dursun bakalım burada. Peki orijinal keyifli bir yayına başlıyorum o zaman ben de arar. Ne diyorsunuz? Başlayayım mı? O babasının kanalı benim Seval Medya'da var. Arkadaşın canlı performansı da var diyor. Ayda ortalık yangın yeri. Seval Medya mı seninki? Ya ne efsane kanalın var. Bir saniye Seval Medya. Senin kanalını nereden bulacağım? Dur. Senin kanalda da var canlı. Onun da linkini ataydın ya. Dur bakayım Seval Medya. Bu mu Ömer İncel hareketli oyun havaları? Tamam dur bunlardan bir tanesini alırım biraz sonra. Peki. Azerbaycan'dan selamlar. Karar Mirzazade. Çok selamlar. Umarım iyisinizdir.
Diğer yaşlarına bence göre mükemmel Kur'an okuyor. Çok iyi makam bilgisine sahip. Birincilikleri de var. Siyah Tel X göndermiş. Başlayalım diyor Nesi. Tamam, ben de başlıyorum artık. Tamam. Bundan sonrası artık akarken Akanji dediğimiz duruma geçeceğiz. Alıyorum bu kaydı da. Peki. Şuradan başlıyorum o zaman. Senede bir gün Süleyman Öztaş Muğla Türk Sanat Müziği konseri. Ekranlarım doğru. Haydi başlayalım o zaman. Senede bir gün. Çok da severiz. La ra 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 ra. La ra ra ra. Ne kadar karanlık bir atmosfer ya böyle. Scream filmi gibi ortalık. Senin yüzüne çünkü gölgeler vuruyor Süleyman. Değil mi? Baksana bir türlü ışık tam yerleşmiyor falan, bir garip. Alttan vurmuş bir de ışık. Fantastik değil mi? Ya bu neden? Hani alttan vuran bir ışık olduğu için sana böyle alttan fener tutmuş gibisin. Jenny falan yaptık. Geçen Blackpink özel yayını yaptık ya. Bütün parçayı dinledim. Girin emreyücelen.com'a bakın işte. Orada arşivde. Hala Jenny GDA diyor Özgün. Ne introymuş ya? Evet. Buyurun. Bakalım Süleyman yeni konser mi bu? Evet, çok daha yeni konser. Bizim dediklerimizi bakalım dinledin mi Süleyman? Çok temiz giriş. Bir şey diyeyim mi? Bir şey diyeyim mi? Tertemiz giriş. Abartısız. Farkında mısınız bilmiyorum. Süleyman çok iyi dinlemişsin bizi. Temiz, notalara hükmeden, sağa sola yürüyor ama hep konsantre, abartısız falan, yok öyle şeyler. Mis gibi Türk sanat müziği okuyorsun. Mis gibi. Bir yerde durmuyor da yazıyor Türkmensoy. O durmaz. Süleyman mümkün değil. Durduramazsın. Yalnız yani ışık yok ya. Bakar mısınız? İnanılmaz. Yani çok, yani böyle bir şeyin düzenlenmesi bile harika. Öğrencilerin için böyle bir şey yapılması da harika. Ya bir tane tatlı bir genel ışık olsa ne güzel olurmuş yani. Tertemiz. Abi o süslemesiz sadelik sana öyle bir güç kazandırıyor ki. Çünkü Süleyman sen zaten çok hareket eden, elini kolunu kullanan, ikili ilişkisi, hani böyle bakışı seyirciyi çekmesi olan birisin. Abartısını yaptığın zaman bu sefer ne oluyordu biliyor musun? Meyhane oluyordu ortam. Yani herkesin kafalar böyle gibi oluyordu. Gereksiz bir şeye sürüklüyordu. Yani seni böyle meyhanede değilsin. Güzel bir okul konserindesin. Herkes oturmuş sıralarına seni dinliyor. Tam ideal bu. Sen mesela bu şekilde bir televizyona çıksan ve performans yapsan, işte ideal görüntü bu. İfaden, şıklığın, güzel hareketlerin, tertemiz okuyuşun. Mis. Eski Türk müzikçiler olsaydı şöyle yaparlardı seyirciye bir de. Hafif böyle gösterirlerdi. Sanki alkış yapacakmış gibi. Var. Bir de sazlar da temiz çalıyorlar arkamdan. O da güzel. Onlar da süssüzler.
Dedim ya bir tane böyle defolsun şıpşak şırrak çıka çık çak yapsa seni dağıtır. Sen zaten gaza gelmeye çok müsaitsin. Yani senin sahnede orkestranın da birazcık böyle sakin olan bir grup olması gerekiyor. Tom 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 tom. Ağarsın saçlarım, soğusun yanağım. Güzel. Adını anmaktan yansın. Düşündüğün kadar tiz değil yani. Adını anmaktan. Sen daha yukarısını bekledin, bastın. Ama bu sefer bastığın zaman o kadar yukarıda olmadığı için de sürtone yukarı kalktın. Adını anmaktan. Sakinleşebilirsin. Bak üstüne ne kadar basıyorsun sesinizle. Adını anmaktan Tan yukarı doğru çıktı ses. Sürtoneye doğru gitti o nedenle. yansın dudağım. Parça budur ama. Ağarsın saçlarım. Baktırrak. Yani şimdi mesela senede bir gün yerine hiçbir şeyde gözüm yok okusaydın. Hiçbir şeyde gözüm yok. Rararam sen yanımda. Mesela orada başka bir hikaye denerdin. Çok başka bir duygu olurdu. Yağmur vururken cama, dalarken gece gama, özleyen kollarıma. Mesela onun duygusu bak daha böyle Hicaz'ın senede bir gün böyle bir parça. Hani yazıyor ya arkadaşımız Kararzade. Biraz patlama istiyor, parça bu ama. Çok daha bir yere gitmiyor. Soğusun yanağım, adını anmaktan Dengeli. Bravo. yansın dudağım. Çok güzel. Bu aşk Of. Açık, temiz, net sesler. Ama tabii adayacağım bu şu. Sen orkestrayla takılıyorsun hani. Ra ba 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 yapıyorsun aslında. Triyole gösteriyorsun. Ya bu güzel bir müzik zevkin var Süleyman. Çok seviyorsun bu işi. O kadar iyi biliyorum ki aynısını biz de yapardık. Ama sahnede bunu adayacağım. Arkadaki yapmadığı zaman ram ba 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 gelmiyor triyole. Tat 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 gelmediği için sen tek başına bak. Bak. Basmadılar onlar hani. Ra ba 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 yapsalar da senin ya da yap çok otururdu ama tek başına yapıp düz çaldıkları anda sen tek başına gene abarttın. Abartmış gibi kaldın. Dikkat et bunlara. Çok düz çalıyor çünkü arka taraf. Sen belli piyasada falan söylüyorsun. Orada biraz öyle çalınır o. Velveleli. Aman 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 aman. Bir de gazel. Yanağıma. Bir. Oy. İşte sonuna sakladığın abartın 10 numara. Çok yakışmış sana. Süleyman çok yakışmış. Baştan sona yaptığın işi çok yakışıklı yapmışsın. Tebrik ediyorum seni. Müthiş değil mi ya? Müthiş değil mi abi? Müthiş. Baştan sona müthiş. Bir kere bayıldığım şey ya Muğla Türk Sanat Müziği konseri. Muğla Türk Sanat Müziği konseri. Bu bir üniversitede mi okulda mı? Nerede bu? Ne diyor? Şekip Ayhan Özışık'ın icaz şarkısı senede bir gün 10. Gençler Arası Türk Müziği Yarışması Ege Bölge Birincisinden geçmişten günümüze Türk Sanat Müziği. Ege Bölge Birincisi. Hakikaten helal olsun sana. Vallahi muhteşem. Yangın değil mi? Yangın. Peki. Bu kızımızı sonlara alıyorum. Bunlar telif canavarları olarak karşımızdalar. Devam ediyorum. William, I Have Nothing, Licken Dust Down Concert. Çok hızlı bakacağım. Bu bir Kore şarkısı mı? Ne diyor? Do not re-upload. Bir de tekrar upload etmeyin diyor. Başımıza iş. Ne bu? Ha bu Filipinli bir şeyli bir şarkıcı değil mi? Taylandlı şarkıcı. Tabii I Have Nothing'i baştan sona dinleyebilmek çok acayip bir hikaye benim için de. Ya artık 130 bin kere falan dinledik bu parçayı. Biraz ileri alayım bakayım ne yaptı ona bakayım.
Bir de videoyu yükleyen diyor ki sakın bir daha upload falan yapmayın bu video diyor. Bak yakarım çıranızı. Tenor bir ses bu arada. Tiz renk. Pardon. Baksana orta ses gibi çıkarıyor. Don't make me. Biraz arabesk olmadı mı ya? Don't make me Vallahi biraz Süleyman söylese bunu sanat müziği orkestrasıyla. Süleyman böyle bir hayalin var mı? Vallahi biliyorsan parçayı sen yıkarsın bunu. Yani hele bu çocukla beraber feat falan yangın. Bak. Bu ne abi? No. Yani hiç beğenmedim tabii. Beğenen siz beğendiniz mi? Bayağı arabesk. Böyle stay in my kapatarak çıkarıyor. Yani stay in my ben böyle bir çocuk renginden çıkarıyor. Hani seste tize gittiğiniz zaman bir noktadan sonra kafa sesinde yani. Göğüs başladınız, orta tona geldiniz, kafaya geçtiniz. Daha yukarısı için bir dördüncü bölge daha açılıyor. O dördüncü bölgeyi kullanıyor ama çok gösteriyor değil mi ya? Baksanıza. Ha, ses çıkarabilmek için yapıyor. Bakın sınırı onun çünkü. Ses burada. Sesler çıkıyor mu? Çıkıyor. Ama bu arabeski sevmedim. Tekniği çok güzel ama çocuğun. Ona hiçbir şey diyemem. Şan tekniği çok güzel. Hep geniş, net ses veriyor. Okuma üslubunu sevmedim. Altyapıya bakın çünkü. Altyapı birebir Whitney ablanın şeyi yani altyapısı bu. Bir saniye geliyorum. Yayın ortasında giden adam. Evet. Neyse ikinci bölüme gelelim. Dandon vursun. Aynı tondayız. Gelsin. Patlasın. Şarkıyı kötü söylemiyor. Bakın. Tekniği çok iyi bir şarkıcı. Hiçbir şey diyemem. Yani felaket güzel şarkıcı. Bu şarkı sıkıntılı. Orada kesip girdi. Müthiş. Yani ses aralığı ve kullanışı çok doğru. Bazısı böyle işte güzel de eğitim alıyorlar abi. Çok iyi eğitim alıyorlar. Seslerin pozisyona oturması, çalışması falan her şey çok güzel. Ya mesela bu çocuk dinleyerek kendini geliştirmiş ama bir dönemde de böyle güzel insanlarla çalışmış. Onu yönlendirmişler yani. Ha şu da var. Şimdi geçen yayında mesela ben birçok şeyden bahsettim. Atıyorum işte Gülşen Kutlu'dan bahsettim. Doğuştan yetenek dedim ama tamam doğuştan yetenek bir yere kadar. Bir yerden sonrası da o yeteneğin verdiği sesi yönlendirmeyi de öğrenmek gerekiyor. Şimdi bu çocuk o aşamayı geçilmiş yani. O yönlendirme çok iyi yapılmış. Şu hareketlerin hiçbiri plansız değil yani. Aldı, eğiliyor bakın. Nefes aldı, tak my diye vurdu bakın. Yani 1000 kere falan söylemiş bu şarkıyı. Bak. Stay in my tek ses. Stay in. Yalnız mı? Bir kere yer ağladığı yer. My. Bu renk. Tam buradan çıkarıyor. Siz tam bu, hakikaten bu. Konuşurken de böyle çıkar bu ses. Gerçekten böyle bir renkten. O tiz sesi böyle çıkarıyor. Müthiş, çok iyi bir ses. Tekniği harika. Ama çok çalışılmış. Şarkıcılığına hiçbir şey diyemem. Kimse de bir şey diyemez. Bitsin. I have...
Evet, orijinal bir şarkıcı. Değil mi? Ramazan Dal'da yaparız, neden olmasın. Evet, çok çok iyi. Hocam Dimaş'ın oluşturduğu şarkı yarışmasını gördünüz mü? Kendi kanalında var. İnanılmaz şarkıcılar var. Özgün abi biliyordur kesin, kesinlikle. Bakın, çok iyi sesler var kanalından, bakın. Bakarız. Vallahi merak ettim. Öyle bir şey mi var Özgün? Evet Evet hocam var. hocam. Ben 2 gündür izliyorum. Evet. The Singer yapan şeyler ekip Dimaş'a bir program yaptı. Dediler ki Türkiye Cumhuriyetler'deki şarkıcıları yarıştır. Şaka. 7 bölümlük böyle bir format yaptılar Mango TV'de. Aynı Mango. zamanda Dimaş kendi kanalında da yayınlıyor. Nerede abi? Bakayım. Hani nerede? Mango TV'de var ama Mango TV'yi açamayız şimdi. Dimaş'ın Yo. kendi kanalında olabilir. Dimaş'ın kendi kanalında nerede acaba? Ben şu an bir şey görmüyorum. Ben mi görmüyorum? Yok, görmedim. Dimaş Kudaybergen Mango TV miydi? Mango Pop işte ya, değil mi? Yok, ben bulamadım abi. Linklerseniz sevinirim. Ana sayfada. Hani abi ana sayfada? Onu göremiyorum ki. Ana sayfa. İnelim bakalım. Ortak çalışmalar. Bu mu? Beyond Horizon, Dimash Kicked Off the Show galiba. Mango TV Süper. Ha, burada buldum. Bir tanesinde altyazı var. Voice Beyond Horizon, Dimash Ignace the Prologue falan filan fırfıran. 上团对每位歌手 Çin'de. 表现。 I think it, Bir şeyler. Bu Özbekistan'da mı bu yarışma ya? Özbekistan'a benziyor burası. Değil mi? Özbekistan değil mi bu? Silk Road Kazakistan'da yapılıyor Music. diye biliyorum hocam ben sanki. Öyle mi? Bakayım. Kazakistan'da Burası? yapılıyor diye hatırlıyorum. Kazakistan mı burası? İlginç. Oo, bayağıymış ya. Ha, biz bunu izleyelim Özgün. Bak, bu izleyelim biz bunu baştan aşağı. Çok keyifliymiş. Telif gelebilir şimdi bu arada. Gelir. Şu an gelir. Ben şu an izlemeyeceğim ama şeyi merak ediyorum yani. Bayağı yarışmacı var baba. Bu ne? Buradan öne çıkanları falan bulalım Özgün. Birazcık böyle bir, bunu yapmadan önce bir araştırma yapalım beraber. Senle. Olur mu? Hatta mümkünse bir özel yayın. Gizem'le birlikte yapalım hocam. biz Yapalım. araştıralım. Bu baştan aşağı Allah inceleyecek canım, bir şey. Güzel. Bir güzel. Tayland özel yayını, bir de bunun özel yayını yapabiliriz. Tayland özel sende. O işler sende. Tamam, bunu aldık. Linda Lampesus, bunu da yayın sonuna atıyorum şimdilik. Azıcık sabretsin bunlar. Şimdi başımıza iş almayalım. Dimaş'ı tamam, unutmuyorsunuz çocuklar Dimaş'ı. Tamam mı? Kırıkkale Final Okulları bu video öğrencimizin müzikle olan bağlarını güçlendirmek, sahne deneyimi kazandırmak amacıyla hazırlanmıştır. Peki okuyan kimdir? Sevgili arkadaşlar, kim acaba Kırıkkale Final Okullarında bu şarkıyı, ses finali? Lütfen bu videoyu atan arkadaşımız yazsın lütfen. Hocam Big Bash Ecem Eser okulunda sahne alıyor. Şebnem Ferah utangaç performansına bakabilir misiniz? Ya bu arada geçen Zoktay'ın şeyini izledim Özgün. Bu internette nedense sürekli önümüzdeler bunlar. Bu tür videolar. Ya bir parça söylüyor. Şeyi söylüyor. Vega'dan evet. Vega'dan parça söylüyor. Yani o kadar çok düzeltilmiş ki şarkı. Onu da söyleyeyim de küçük size. Çok fazla düzeltilmiş. Detaya girmeyeceğim. Yani o kadar fazla düzeltmeyle bir şarkı yayınlamanın ne alemi var, onu anlamıyorum yani. Kırıkkale Final Okulları. Sonra da bana diyorlar ki hani neden sen bu kadar negatifsin? Yani niye negatif olayım ki? Koca bir yayın yapıyorum ben. Kime negatifim yani? Yani bir şeyde böyle bir şey gördüğüm zaman hani beni çok rahatsız eden bir şey. Yani göz göre göre onda rahatsız oluyorum tabii. Tekrar başlasın. Kırıkkale Final Okulları. İsmimiz neydi? Kainat Medya, çok selam sevgiler. Kimler var? Matumofu ses analizi bilmiyorum. Buket selamlar. Jisu analizi gelmez mi? Zoktay dans kökenli ve tamamı. Elisia hocam Japon grubu. Bakalım istekleri var. Ben hocam. İsmin neydi? İsmin neydi? Betikin Demir. Vallahi yemin ediyorum senin şeyini bulmak imkansız ismini. Betül demişsin ama bir... Neyse, ben çözemeyeceğim. Ben deme, bir daha ismini yaz ne olursun. Betül. Tamam Betül'cüm. Tamam Betül, süpersin. Şimdi Betül o kadar heyecanlı ki bir kere gözleri tamamen kapalı.
Görüyorsunuz değil mi yani? Hiç açmıyor gözlerini. Tamamen bizden kopmuş. Hatta parçayı şöyle bir ileri de alayım. Ha burada bir açıyor gözünü. Oraya kadar hani ay 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 yanıyorum. Dinleyin. 2 3 gözler kapalı. Konsantre olmaya çalışıyor ama hafif detonesin. Çok hafif. Şarkı söylerken sesini göğsünden söylüyorsun sen. Ay 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 yanıyorum. Ay 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 bu parça eyvah yürü. Oraları göreceğiz bakalım. Şu an detonesin. Parçayı yarım ton aşağı istiyorsun. Şimdi ne oldu? Parçayı baştan beri yarım ton pes istiyordun sen. Burada hiç hazır değilin. Çünkü tamamını göğüs sesiyle girdin. Kafa sesi gelen yerlerde de sürekli aşağı düşmeye başladın. Bu senin hatan falan değil. Sesin güzel. Yeteneğin var. Sadece bunun doğru tona sana çekilip doğru tonda girmen gerekiyor. -1. Önce parçayı uzun süre -2 çalışacaksın. Kafa sesleri oturacak. Çünkü ne olacak o zaman? Ay 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 yanıyorum. -2 çalışacaksın parçayı. Oturacak. Kafayı eyvah yanıyorum ben. Sonra +1. Bir tane yukarı alacaksın. Bir daha okuyacaksın. Oturacak. Ondan sonra artık oraya çok alışıyorsan buraya da gelirsin. Ton dışındasın. Bak şimdi çıktığın yeri de göstereyim sana nerede olduğunu. Tamamlayacaksın şimdi. İnşallah Alizade gider. Evet Azerbaycan'da hocam Türkçe şarkıları pek bilmiyordum. Kendim uygun şarkı bulamamıştım. Sıkıntı yok. Ne şarkı olursa olsun sevgili Betül. Parçayı kendin çalışırken böyle -1, -2 yaparak dene. Bir şeyleri tonunu değiştirmeyi dene. Sesine uygun tam rahat rahat baştan sona söylediğin yeri bul ondan sonra. Ama tabii ki bu da ya sana birinden bir okuldaki müzik öğretmeninin bir şeyin yol göstermesi lazım. Kendi başına da eğer enstrüman çalmıyorsan ki keşke mesela sen mesela gitar sana çok yakışır bir klasik gitar ya. Yıkılırsın sen yani. Ha? Bence yıkılırsın. Çok güzel olur. Bence düşün bir tane. Ay 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 bakalım. Sol. Ay 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 yanıyorum. Pardon. Aa bu neymiş ya? Ay ay. Bu ne yaptım lan? Akoru bulamadım valla. Ay 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 çok fena. Eyvah. Da 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 da. Da 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 da. Böyle bir rock versiyon olsaydı daha çok eğlenirdin. Ha. Güzel versiyon değil mi abi? Çok tatlı olurdu. Peki. Şimdi bak. Sol söyledin. Deton olduğun ve tonu kaybettiğin yerde nereye inmişsin bakalım. Allah'tan korkmaz. -1'desin şu anda. Parçayı -1'e çektin kendi kendine. Burada dağıldın. Çünkü alttaki sesler... Yürüyorum nereden darbe inanmıyor bu. Ton bu. Ama senin anlat kalbe yürüyor önümde darbe üstüne darbe inanmıyor bu. Burada da bir Bayhan geldi. Tamam mı? Peki devam. Murat Bahşiyev güzel ifa. Karşısında imtihan verilen ustad ne diyeyim? Lütfen hocaya söyle Azerbaycan'da bir haftada ne olduğunu Özgün lütfen. Ne oluyor Özgün? Şimdi şöyle bir durum var hocam. Azerbaycan'da Ne oluyor? TV kanallarında müziğin genel gidişatını etkileyen 15 sanatçı ve 2 TV programına yasak getirildi.
Aa. Yani mesela Mugam sanatçısı yanlış Mugam okuyor. Bu sanatçı bir daha çıkmasın dediler. Bunu diyor Mehmet. Öyle bir olay var da. Onu Telman'la konuşmak daha doğru olur. Yayında. Çünkü Telman da kendisi de zaten ben de çıkamıyorum dedi. Keşke Telman bir gün gelse O anlatsa. muydu? Evet. Aa, ben onu anlamadım tabii ne olduğunu. Çok ilginç bir olay ya bu. Evet. Yani belli kriterleri göz önünde bulundurarak 15 sanatçının bir daha televizyona çıkmamasına karar verdiler. Ve iki TV programına da ceza geldi. Onu Oha. Telman daha iyi bilir. İnanılmaz bir olay yalnız bu. Evet hocam. Ben ilk defa duyuyorum böyle bir şey ya. Yok Özgün öyle değil. Dur. Nesi diyor ki? TV kanallarına çok saçma insanlar çıkmaya başlamıştı. Mugam'la alakası yok diyor. Bu başka bir şeymiş. Bunu biz öğrenelim Özgüncüm. Tamam biz hiç kafamızı karıştırmayalım. Telman bilir hocam yani. Telman bilir. Belki Bildiğim bu detaylar. Nesi de biliyor aslında da bir Telman'a soralım. Bak yaş şarkıcılık dışında ahlaksız davranış yapanlar yasaklandı. Bak başka şeylere gitti. Tamam. Anladım. Tamam. Bunları biz bilmeden şimdi boşu boşuna konuşmayalım. Kimsenin de kafasını yormayalım. Devam ediyorum ben. Murat Bahşiyev, Güzel İfa. Ondan çok çok uzun işte ya. Üstadın kabağında Ya imtihan Murat Bahşiyev burada 11 yıl önce yayınlanmış video. Şu an artı 11 yaşında. Şu gördüğünüz görüntüden. Yani peki yapayım ama pek de aslında böyle sevimli yapmayacağım. Çünkü günümüzde olmayan bir hani günümüzün 11 yıl önceki bir şarkıcının analizini yapmaya çalışacağım. Çok kısa bakacağım onu da. Ne lazım değil. Halkın kabağında imtihan vermek lazım. Ya sizden O çok zaman çok bile uzun ergenmiş şey ama haber yani. lazım Ya bana. 17'lerinde 16'larında olabilir. Öyle değil. Bakalım. ...2015 çok da uzak değil gibi geliyor öyle ama 11 sene geçmiş ya işte. Hocam Murat'ın videosu biraz keyfiyetçe. Çok iyi değil ama gırtlaklar, okuması muhteşemi. İnanılmaz gırtlakları var. Dinlersen keyif alacaksınız. Tamam teşekkür ederim bilgiler için. Ha, keyfi okuma. Yorumlar çok yani demek istiyorsun. Abo, bu neymiş ya? Ba. Ay. İnanılmaz değil mi ya? Harbiden inanılmaz. Yani ne var bunda ya? Ne kadar güzel bir şey var bunun içinde bu sesin ya. Vallahi billahi çıldırıyorum ya. O çarpmalar var ya beni böyle küçük böyle iğne batırır gibi tık 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 tık. Aman. Rahmetli Aygün Beyler orada hocam. Muhtemelen 2011 değil. Daha da eski değil mi? Aygün Beyler de çok genç çünkü. Ama 11 değil bayağı 20 sene önce falan bu kesin yani. Adamı durduk yere derde sokar. Ni karar. Hicaz yerinden Hicaz. Bir. Pardon Nihavent. Bir ses üstü. Yanmaya başladık. Bu arada arkadaki bastığı akorlar falan çok çılgın klavyenin ya. Ya neden hep aynısı oluyor Özgün ya? Hep böyle
böyle inanılmaz şeyler dinlemeden önce şunu diyorum ya. Vallahi kendime kızacağım artık. Çok kısa bakıp geçeceğim. Çok kısa bakıp geçemiyorum abi. Ya. Hay Allah'ım ya Rabbim. La, tepedeki la bu arada. Tenor la'sı ama tabii yani yaş. Çok ilginç bir yaş ya bu da. Yani şu an mesela Murat Bahşiyev acaba hani bu kadar sene sonra tabii bilmiyoruz işte. Ben o nedenle zaten bu videoyu açarken söylemiştim. Şimdi tanımıyorum, belki yaşıyor, vefat etmiş, bilmediğimiz bir şey. 2013'te en son kaydı var. Yaşıyor mu? Sizler bilirsiniz sevgili Azerbaycan'daki dostlar. Hah. 4 yıl önce. Yazın. Bayağı eski kayıtlar var hep. Bir türlü yeni kayıt yok. Değil mi? Görmüyorum ben. Chat'te falan. Devam ediyorum o zaman. Yapacak bir şey yok. Yani mesela bu ses nasıl bir ses şu anda? Onu merak ediyordum. Mesela 12 yıl önce bu da. Ayrılmaktan yana kaç şarkı varsa hepsini de gülersen. O da hala tenor. Yüreğim nasılım? Ses değişmiş, gene tenor kalmış. Burada soprano ya. Hapse girmiş son. Allah Allah. Neler ya. Ne insanlık olabilir. Tekniğe bakın ya. O kadar temiz ki entonasyon yani. Pırıl pırıl. Müthiş. Abi de öyle bir sahne şeyi var ki. Hele hocam bu başlangıç diyor. Ya şaka mısın? Abi biz neye girdik ya? Abi yani bu yaşta bir insan bu kadar yani bu nasıl bu kadar rahat olabiliyor sahnede? Üf. Abi müzik toplumu işte ya, fark bu. Yapacak hiçbir şey yok. O kadar zevkli ki izlemek. Bak sözleri nasıl anlatıyor görüyor musunuz? Sanki operada gibi. Ya da bir tiyatroda gibi. Bayağı anlatıyor. Allah Allah. Oy 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 oy. Yani mesela şu performansı izleyeceksin, böyle dünyadaki 10 tane konservatuara direkt diploma verir girmeden. Bu ne? Akorlara bak. Da. Ay. Özgün bu ne? Ne bu? Akıl almaz ya, uçuk. Gizem görüyor musun? Bu nedir ya, böyle bir şarkıcılık? Şaka Evet hocam, gibi, böyle şaka gerçekten gibi. gerçekten. Şaka gibi.
Anam. Aygün Beyler de geliyor arkadan. Bay 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 bay. Herkesi coşturdu arkadaş. Majör oldum. Soprano ya. Üf. 5. dakikadayız ya. Yani performans seviyesi, zorluk seviyesi 9.5-10. Olimpiyatlar bir şey değil mi? Ben öneriyorum. Azerbaycan'da olimpiyatları olması lazım bunun. Bunu buradan öneriyorum. Ya olimpiyat hani nasıl dünya rekorları kırılır. Dünya rekoru kırılır, şey olur böyle üst üste atletler çıkar falan bir senelerce çalışırlar. Yemin ediyorum olimpiyatları yapılsın. Mugam olimpiyatları yapılsın. Hakikaten yapılsın. O kadar yani bu resmen artık spor gibi. Kas sporu yani. Hani böyle bir kondisyon, böyle bir okuma tekniği yok. Yok yani yok. Hiç durmadı sürekli okuyor. Yani Aygün Beylerin tonundan okuyor öyle düşünün. Kadın tonunda. Ay orkestraya bak. Çok tatlı. Bak. Bak. Şurada çekiyorlar ya. Bak şimdi. Duyuyor musun? James Bond yürüyor arkada. Yok yok. Çılgın çalıyorlar ya. Yok artık. Onlar reis çıldırdı. Bu nasıl bir şey abi? 2 dakika kaldı hadi bakalım. Dayanın. Doğaçlama yapıyor gibi değil mi ya? Orkestra ritim durdu artık. Neymiş bu arkadaş? Bu neymiş ya böyle? Hüzzam. Makam gene değişti. Nihavent girdiler. Burada giriyor. Re ya yukarıda. Mi bemol. Dimaş çağırsın işte yarışmasına. Oy 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 oy.
Döndür hasta. Aman Allah'ım. Aa! Bu nasıl dayanılır bir şey? Kafa sesine geçişe bakın ya. Abi alın bunu tez yazın işte üzerine. Sadece bu zaten okul bitirme tezi olsun. Baştan sona. Yani hem ya inanılmaz okuyor Murat Bahşiyev. Bir de yetmiyor. Aygün Beyler de giriyor arkadan. O da başka bir alem. Allah bu nasıl yetenek vermiş ya. İnanılmaz abi. Yani kusursuz teknik, kusursuz makam bilgisi, kusursuz entonasyon, kusursuz enerji, akış, orkestra yıkılıyor. Ulan bir tane hata olsun ya. Bir tane kusur olsun da. Yok abi yok. Ben daha üniversitede zaten aşıktım bunlara. Vallahi aşıktım yani. Bir gariplik seziyordum yani. Biz o zaman Azerbaycan müziğini çok dinlemiyorduk. 94-95 çok bilmiyordum yani. Sadece belli parçalar, ayrılık vesaire. Kırlen herkesin bildiği şeyler. Sonra ilk bir dinlemeye başladım. Böyle bir şey görmedim yani. Reşit Behbudollar falan öyle bir girdim. Şu geldiğimiz noktaya bak. Bu ne? Yani sandıkları bir açıyorsun Özgün müziğin içinde. Yani elmaslar, yakutlar parıl parıl önüne dökülüyor. Böyle bir şey olamaz ya. Bu nasıl bir kültür ya? Bu nasıl bir kültür Ya abi? hem sanatçıları çok acayip, bir de orada izlediğiniz performansı da oradan seyirciler de gaza getiriyor. He? İnanılmaz bir seyirci topluluğu var. Şu an biri rahmetli biri de eşi bıraktı. Kader işte diyor Karar Mirzazade. Ne ilginç değil mi? Ama yani yapılan performanslar olağanüstü yani olağanüstü. Vallahi böyle takıldık kaldık. Yayın ortası bir dağıttı gidiyor şimdi. Görüşmek üzere. Murat Bahşiyev'e selamlar. Bilemiyorum şu an pek de yazmadı Azerbaycan'daki arkadaşlar yaşıyor mu vesaire. Ama yaşıyorsa selam sevgiler. Yaşamıyorsa Allah rahmet eylesin diyelim şimdiden. Bilmiyoruz ama. Bilmiyorum saçmalıyorum şu anda. Özür dilerim. Adana Sabancı Merkez Camii Niyavent hemen üstüne bir Niyavent ezan. Çok da güzel gider. Faruk Güzel parçası kanalında paylaşmış. Maşallah herhalde bir genç okuyucu. Okuyucunun adı yazıyor mu onu bilmiyorum. Yaşıyor hocam. Peki o zaman yaşıyorsanız size selam sevgiler olsun. Ne güzel. Sadece Aygün Beyler vefat etti. Allah rahmet eylesin ona da. Haydi bakalım. Renk harika. Oy. Yani o kadar güzel akışı var ki. Şimdi hakikaten yani sesin çok güzel bir akışı var. İlginç bir şey bu ya. Bu da farklı bir şey. Şimdi parçaya başlıyorsun. Bu öyle değil. Birbirine geçiş seslerin hani pürüzsüz ve tertemiz. Öyle olunca müthiş bir akış oluşuyor. Bakın baştan dinleyin. Farklı bir şey var. Evet, tenor renk çok net. Çok da rahat bir tenor bu arada. Bir ses Niyavent. Ağız açıklığına bakın. Kusursuz. Biraz yaklaştırayım. Sesi içeride nasıl döndürdüğünü görüyorsunuz değil mi? Tekniği de çok güzel. Vay be. Ne kadar yetenekli insanlar. Hakikaten. Vay be. Şimdi mesela bu renk, şimdi çok genç okuyucu. Bu rengin ileride dönüşeceği şeyi şimdiden görüyorum ben. Bu teknikle okuduğu için, açık okuduğu için yıllar içinde de hep bu hacmini koruyacak. Şu an mesela aslında mikrofona ihtiyacı yok okuyucunun. Çünkü şam pozisyonu o kadar
açık ve içeride döndürüyor ki sesi büyük. Mikrofon olmasa da siz cami içinde gümbür gümbür duyarsınız. Müthiş. O nedenle 10-15 sene sonra hani şimdi bugünün böyle gençleri ileride hep İsmail Coşar gibi olsun istiyoruz ya. Doğru teknikle gittikleri zaman onun gibi olacaklar. Çünkü yaş ilerledikçe ses daha hacimlenecek, koyulaşacak. Daha böyle nasıl diyeyim güçlü bir hale dönüşecek. İşte o güçlü hale dönüştüğünde ses nazalda değil de açıkta kalıyorsa bir de o kaliteyi alıyor. Yılların da bir kalitesini alıyor. Bu sefer böyle paha biçilmez olmaya aday oluyor. Ne kadar güzel bir giriş. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Vay be. Ne kadar rahat dizlere çıkıyor bu aradan. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Çarpmalar temiz, naif, seri ama naif. Fazla değil, abartısız. Yerinde. Abartmadan. Yani sadeliği koruyor ama becerilerini de gösteriyor gibi. Bu kabul edilebilir seviye bence. Yani şarkılaşmıyor iş. Akıyor dediğim gibi sürekli bir sonuçta ezanın daveti devam ediyor. Hayya alas-salah. Güzel renk. Yani bakın mesela böyle tenor renklerde daha önce izlediğimiz Şükrü Asıl Eren gibi yani Mustafa Alpayta gibi vesaire yani daha keskindir sesleri. Böyle çın çın çınlar. Daha spinto dediğimiz daha keskin renkler. O öyle değil. Dramatik. Bu sesinde bambaşka bir yani Nihavend'e de çok yakışıyor o nedenle. Uşak da çok yakışır. Beyati çok yakışır. Çünkü yumuşak bir ton istiyor o tür makamlar. Karakter olarak öyleler. Okuyucunun karakteri de ona çok ünlü. Yani şimdi mesela keskin bir rengi çok uzun süre keskin dinlediğiniz zaman yorulmaya başlarsınız. Çok uzun süre. 30 dakikadan artık yani keskinliği yorar. Ama bu renk mesela çok daha uzun süre sizi yormadan dinleme keyfi verir bu tonda bile. Farklı. Ve geçişleri çok güzel. Çok rahat bir kere. Hayya alas-salah. Bir tek şey var onu en sonda söyleyeceğim. O da bir kusur değil. Fikir. Hayya alel-felah. Vay 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 neler yaşandı. Muhteşemdi tabii yani. Öf. İşte geleceğe saklayacağımız şeylerden biri daha bu. Baştan sona şu bölüm. Ben hemen şey yapardım Özgün. Yapılıyor yani tohum bankası İsveç'te falan filan. Dünya bir gün yok olursa tekrar eskiyi hatırlayalım diye. Bu kısmı oraya götürmemiz lazım. Kesin. Müthiş. Şuler... Hala bir sesteyiz. Bakın nereye çıktığına bir daha bakın. Mi bemol arkadaşlar ya. Mi bemol ya. İnanılmaz gerçekten.
Şaka maka yani bak hiç belli etmiyor size değil mi? Çok tiz gibi gelmiyor işte. Dramatik renkler böyleler. Şimdi spinto renkler, keskin renkler buralara çıktı. Çının çının çınlattığı için diyorsun ki çok tizde. Bu renk size onu da belli etmiyor. Dur beraber okuyayım dediğin zaman aman Allah'ım darmaduman olursun. O kadar rahat, keyifli, hiç nefesini bile yormadığını görüyorsunuz değil mi? Fakat içeride o kadar döndürmeye alışmış ki sesi büyük ağızla. Bu renkleri çıkarken hiçbir zorlanma, gırtlak sıkması asla yok. Asla yok. Olağanüstü bir bölüm ya. Şunu bir dinleyin bir daha. Hakikaten olağanüstü bir ses. حي على الفلاح Oy. Ve şimdi bir de okuma tavrına bakın bir de yani tam böyle yerinde içinde karman çorman şeyler yok. Oradan buradan girmiş şeyler yok. Tam İstanbul tavrı. İstanbul tavrı Nihavent Yazan okul olmaz belki normalde ama bunu bizden bir şey haline getirmiş okuyucu tamamen. Çok başarılı. Müthiş. Bir bemol ya. Şaka gibi yani. Tertemiz bir bemol bu arada bir de yani. حي على Yorulmaya başlar. Normal. İkinci dönüş daha zor. الله أكبر Vurma. Çünkü yüklenir. Peki. Şimdi burada bu arada çok güzel. Gerçekten genel olarak çok güzel. Şimdi sadece o final bu arada ton ne kadar aynıymış gördünüz mü? Hiç kaybetmemiş. Çok iyi bir müzik. Çok iyi bir müzik kulağı var okuyucunun. Şunu söyleyeceğim. Şimdi sondaki o tekrar mi bemol vurma, tekrar yukarıya çıkma var ya. Şimdi bunu dünyada operacılar veya iyi şarkıcılar yapmayı tekrar denerlerken yani bir şeyi tekrar vuracaksanız şimdi bir kere vurdunuz. Bir daha vurdunuz. Hayal el fela. Hayal el fela. 2 kere. Bir de final Allahu Ekber'inde. Bir daha vuracaksınız mi bemol. Bu fazla işte. Bak fazla. Neden fazla olduğunu söyleyeyim. Ses çıkıyor. Çıktı mı çıktı. Ama üçüncüsünde artık ses kasları yorulmaya başladı. Bu insani bir şey sonuçta. Sınırların üstüne doğru çıkmaya başladığınız zaman yukarılara bir de bu arada tekniği o kadar güzel kafa sesinde tam açık aldı. Yukarı çıkarken gülümseme pozisyonunda tiz yapıyor. Şöyle bir sadece şeyi göstereyim size. Müthiş yani başlı başına bir ders gibi çünkü. Bakın şu. Görüyorsunuz değil mi? Ha, bu böyle çıkıyor. Tam olması gereken elmacık kemikleri gibi. Renk buradan çıkıyor. Ama hepsi açık ağız. Hiç kapalı hiçbir şey yok. Müthiş. Üçüncüsü fazla. Genel olarak bütün okumadaki sadelik harikaydı. Sondaki bence artık hani bilmiyorum. O kadar gördük ki o mi bemolü. Artık tam tersi sakinleşip sesini dinlendirip. Şimdi mesela yoğun ısıtmalardan sonra bir de soğutma yapılır bizde. Hakikaten soğutma diye bir şey vardır. Çalışırsın sonra soğutma yaparsın. Ezan da böyle çünkü çok uzun. Bakın mesela kaç dakika sürdü bu? 4,5-5 dakika. Bir açılma dönemi var, bir yükselme dönemi var. Finalde de sesi biraz soğutup dinlendirerek bitirmek ne güzel olur. O nedenle daha iyi olur. Onun haricinde bir de ağızla yapma var. Vibratoları. Eğer bu fazla şeyse bu içeriden döndürme bazen ya genel olarak gayet iyiydi. Dedim ya bu kusur değil bu söyleyeceğim şey. Ama vibratoyu buradan yapıyorsunuz. İçeride.
iç vibrato. Çene vibratosu. Bir yerden sonra sizi yorabilir devamlı bu çene hareketi. Sadece onu da fikir olarak köşeye bırakıyorum. Mükemmel yani. Şaheser bir ezan okuyuşu bu da. Tebrik ederiz. İsmi neydi okuyucunun? Faruk Güzel paylaşmış ama okuyucunun adını bilmiyorum yazmış mı? Yazmamış sanki. Değil mi? Varsa burada ismini söyleyecek olan çok mutlu olurum yayın içinde. Özgün eğer görürsen çok sevinirim söylersen. Faruk Güzel'in kendisi. Faruk Güzel'in kendisiymiş. Tamam. Tamam. Teşekkür ederiz. Peki. Ömer İncel Sevda'ya Düşeli bir klip yapmıştı. Bunu da sona doğru atıyorum şimdilik. Anet de bir parçasını söylüyor fakat sonunda kendi bir gülüyor. Neden? Anet Ozon. Ne oluyor? Yani ses çıkmıyor. O. Took my 80-year-old mom. Ne bu abi şimdi? Ne? Kaç yaşında? 80 yaşındaki annemi götürdüm diyor. Nightwish konseri. Anet olsun. Bir şey anlamadım tabii. Gönderen arkadaş bir notlasın bize. İlgilendirsin. Hocam bu analiz yapmamız gereken konular var. Linki nasıl alacağım bilmiyorum. BL mi alınıyor o link? Belki bir gün dinlersin. Detone. Bayağı. Kayıt da iyi değil bu arada. Boş boşuna hiç uğraşmayalım. Ado ilk defa yüzünü açmış. Öyle mi? Hayır. First take. Bunu 10 kere gönderdiniz. 5 kere yaptım. 5 kere telif yedim, kapattım. Ayta sözleri. Fakat bu akustik bu programı da yapacağım. Sonra gene telif yiyeceğiz. Kapanacak. Hiç boş boşuna uğraşmayalım diye yapmıyorum. Lola Young Brit ödüllerinde ortalığı yıkmıştı. Değil mi? Hemen live diyelim. Ne var bakalım geçmişten. BBC Müzik'te yapmış. Triple J diye bir yerde yapmış. Böyle bir performans. Bir bakayım. Like a Virgin okuyor. Ben bunu daha önce bir kere dinledim sanki ya. Bütün ödülleri yürüttü değil mi Özgün? Yıktı ortalığı. Yok o Olivia Dean'di hocam. Lola Young en iyi genç sanatçı ödülünü aldı. Tamam. Yeni çıkış. Kaç yaşındaki Lola Young? Lola Young. Evet 16 yaşı kategorisinde kazanmış. Kaç yaşında abi kız? Bir saniye. 4 Ocak. 25 hocam. Evet. Biraz genç kavramı. 18-19 falan da değil. İlginç bir ödül olmuş. Yani ödül vermek istemişler. Hadi verelim yani. Bir ödül veremiyoruz, bari bunu verelim. Bakalım. Rap mi bu? Sanki rap gibi çünkü. Bayağı ya İngiliz şarkıcıların son dönemde çıkardığı bu tarz şarkıda bayağı konuşma var. Çoğunda böyle hikaye anlatma. Özellikle çok fazla müzikalden etkilenme olduğunu düşünüyorum hepsinde. Çok seviyorlar yani. Etkilenmekten kastım sevdikleri için müziklerine katmak olarak şey yapabiliyoruz. Yani kim dinlesek var. Ray'de var. Bunda var. Daha önce izlediğimiz bir sürü şarkıcı da var. Demek müzikal popüler bir kültür. Çok kısık bir ses yalnız ha. Bayağı konuşur gibi bayağı. O samimiyet de oradan geliyor. Geçen hafta yaptık ya Celal Karatür'e. Doğal yani doğal. O ışırtısı da doğal. Bizden biri gibi. Sokakta konuşur gibi. Onu kullanıyorlar işte. Ona da aynı şeyi demiştim. Samimiyeti böyle kullanıyorlar. Hışırtılı. Gündüz nasıl konuşuyorsa ne haber abiyim falan böyle yani. Ay o kadar da kısık ki altlar. Ama hep reflü.
Ha bu şarkı. Bu şarkı onun muymuş? Gene beni ezecekler Özgün. Sen bu şarkısını bilmiyor musunuz falan. Hocam Sienna Spiro çok fena patladı yazmış bir arkadaşımız. Bakacağım kimmiş o Sienna Spiro. Bütün parça zaten orta tonda geçiyor. Ama kadının ifadeleri çok güzel, o da ayrı mesele. Bu arada şarkı da çok güzel. Abi aynı şey Ray'de yok mu? Çok benziyor Ray'e bu arada. Şarkı besteleme tarzı çok benziyor hepsine. Çok güzel. Çok çok güzel, çok. Hep anlatıyor. Öğretmen gibi. Gerçekten çok acayip. Kıskın bir şey. Biraz inceleyelim mi? Severim böyle şarkıcıları. Becerisi çok güzel. Dinletiyor kendini abi bak. İngiliz müzisyen Güney Londra'da Open Mic 16 yaş kadısını kazanmış falan filan yarışmasının finallerine yarışan Louisiana 2020'de bir ödül aday gösterilmiş vesaire. Hiç kendisiyle ilgili ciddi şekilde hiçbir bilgi yok. Harika. Ne olmuş bak. Sağlığı Fucking Mindset'in yayınlamasının civarında kötüleşmiş, performans sırasında yere yığılmış. Ah yazık ya. Burada. Beckham'da 3 kız kardeşle büyüdüğümüz kendisi yardım kampanya yöneten şişmanlık karşıtı Instagram hesabı diyet kulübü yöneten Becky Young'mış. Lan ne biçim bir hikaye. 11 yaşında şarkı yazmaya başlamış. 14 yaşında açık mikrofon gecelerinde sahne almaya başlamış. Aha işte bak ne dedim. Özgün geliyor. Aynı gün Intro'nun Cennet şarkısı için müzik videosu yayınlamış. Young'ın ses tellerinde kist oluşmuş. Ameliyat geçirmesi Intro'nun tanıtımı kesintiye uğramış. Dedim ya ses altlar tamamen kısık. Kendini haşat etmiş. Oo. Abi yok. Sesine asla bakmayan bir şarkıcı. Evet şarkıcı söz yazarı tarzı yapıyor. Ama yani sağlık sıfır. Öyle olunca da işte iş yürümüyor Özgün. Ya tamam çıkan şeyler güzel ama neler çıkmadı ki abi buradan İngiltere'de. Yani bir de ağır sigara kullanıyor. Her şey var. Sadece sigara değil. Gördüm de okumuyorum şu anda yayında. Yok yani. Yani böyle insanların anlatacak hikayeleri çok. Çünkü sokaktan geliyorlar aslında. Sahici hikayeleri var ve gerçekten izlemesi çok zevkli. Çünkü anlattığı şey çok samimi. Bizden. Ama bir yandan kendine hiç bakmamasını nasıl anlatacağız? Onu nereye koyacağız Özgün? Ne yapacağız onu? Yani hiç kendine bakmayan, hiç böyle bir şey yapmayan sonunda nereye kadar gidebilecek? Amy Winehouse ya. Amy Winehouse işte aynısı. Şarkı sözleri 27'ler kulübü hepsi. Evet. Belki de işte dedim yani ödül vermişler hani. Biraz kendini topla, daha iyi ol, bak biz seni çok seviyoruz gibi. Ya şimdi şarkıcılıkta, şimdi şöyle, bu kilo ve şarkıcılık ilişkisi aslında ilginç bir hikayedir. Mesele kilo almak değil aslında. Hani kilo almak veya kilolu olmak hiçbir zaman değil. Ama şarkı söyleyen bir kişinin sağlıksız bir şekilde, nasıl anlatayım size? Yani böyle beslenme tarzı kötü, yaşam tarzı kötü şekilde yaşaması abi direkt sesi patates ediyor. Çünkü ses vücuttan bağımsız bir organ değil. İkisi birlikte çalışıyorlar. Ayrı değil yani. Ses kendi başına bir organ, diğerleri ayrı değil. Biri bozulmaya başladığı zaman hemen öbürünü etkiliyor. Doğal olarak da iyi bir şey değil abi. Ve zaten kadının tekniği hiç iyi değil. Bak. Çıkardı sesi. Daha
dağıla dağıla geliyor. Alt sesler çünkü ameliyat sonrası tam da iyi oturmamış. Bayağı sıkıntılar yaşanmış. Evet. Dertli bir şarkıcı ha. Dertli bir şarkıcı. Messi çok patlamış. Bu parçası patlamış. Bir tane daha grup bir şeyi patladı. Sienna Spiro patladı dedi bir arkadaşımız. Sienna Spiro. Maybe. Ha bu kız. Bunu da böyle live'ına bakalım. Böyle ortalarda bir live bulalım da hani acımasızca telifler yiyip sonra başımıza iş almayalım. BBC Radyo Vevo'da yayınlanmış. Maybe var kendi kanalında. Genelde zaten burada yayınlarına bakalım. Oy telifli parça telifli baba. Girersek yakarlar bizi. Hiç bulaşmayalım. Şöyle bir tane Childish Gambino ile beraber sokakta söylemiş. Bir de buna bakalım. Sienna Spiro. Soyadı İtalyan gibi. Değildir muhtemelen. Bakayım. İngiliz şarkıcı ve söz yazarı. Kendine özgü derin kontralto sesiyle tanınan Spiro, 2022'de TikTok'ta viral şarkı paylaşmaya başladı. Peki. Maybe ile de patlamış. TikToker mı yani diyeceğiz? Ne değil. Arada. Ha, cover yapıyor. Redmond şarkısını Childish Gambino'nun. Geliyor. Allah ne kadar boğazını temizledi. Bak kaç dakika dindik dikkat edin. Şimdi bazen işte böyle rahat gözüken insanlar işte öyle olmuyorlar. Güzel oyuncu. Çok iyi oyuncu kız. Bakın. Dışarıya saklama ustası. Bakın izleyin. Ne kadar rahat bir ifadesi var değil mi? Ezer geçerim ben buraları. Devam. DKTT dedüblüman mı? Beraber mi çalışmışlar? Bak şimdi şarkıya girerkenki haline bakın bir de. İç dünyasını izleyin. Ne kadar emin kendinden. Bak. Geliyor. Of, paniği gördünüz mü? Falan böyle. Abi çok iyi ya. Çok severim böyle şeyleri. Yakalamayı. Yani bu kadar iyi gözüküyor, rahat gözüküyor. Şarkıya girerken o paniği gördünüz değil mi yani? Falan. Uy. Ama ilginç bir ses. Ses rengi çok güzel ama tize çıkarkenki diyaframı ne kadar kötü ya. Bak şimdi. Şimdi şunu yapıyor ya geri. Devamlı buraya alıyor. Yani nazalı seviyor ama devamlı geri bir diyafram. Çok düşük. Çok az nefes alıyor. Burada kesin korse var ha. İçeride bu arada. Evet nefes kullanımı hiç iyi gözükmüyor ya çocuklar. Neden de çok ton kaybediyor ha. Sallana sallana. Elini en sonuna koydu diyaframına görüyorsunuz değil mi? Tutmuyor çünkü. Ömer Celo Official sıra bekliyorum Emre hocam. Ömer Celo. Bayağı sesler tutmuyor ha. Yok abi işte. Bu kızda sıkıntı var. Onu net söyleyeyim size. Bir sıkıntı var yani var. Özellikle nefes sıkıntısı var. Baştan aşağı sürekli. Çok küçük söyleme alışkanlığı var. Yani büyük sahne alışkanlığı çok olan bir şarkıcıya benzemiyor. Ya daha doğrusu mikrofon alışkanlığı diyeyim yani. Şey değil yani sıkı değil bir güçlü değil. Tutmadığı için nefesi iyi sesler vermeye alışkın olmadığı için de hep geri kaçıyor yani. Hep yukarılar.
Hep detone. Hani si bemol. Si bemolden yukarısı hep zor. Sınır si bemol onda. Bu. Bak. Si naturale geldi, hemen patladı orada. İzleyin. Tutmadı. Ciddi sıkıntı var zaten sahnesinde de. Keyifsiz. İnanılmaz heyecanlı ya. İlk konseri falan mı bu abi? 2025 yok. Peki. Bir de böyle daha şaşalı bir şeye bakalım. Böyle ortalığı yıkmış. Oo, inanılmaz. Hiç onun gibisini görmedik. Bakalım. Klip tabii ki. Burada ne vardı? Hep aynı şey var. Peki. Şimdi şöyle bir hikaye var. Dün Özgün'le konuşuyorduk. Biraz ona girelim mi Özgün? Dünyada müzikologlar veya müzikle uğraşanlar, biz neye göre norm tutuyoruz? Mesela bu bir sıkıntıdır her zaman. Şimdi onu biraz konuşalım. Çok hoşunuza gidecek bu konu. Mesela şu anlattığım biraz önce söylediğim şey. Ya burada deton oluyor. Burada istediğini veremiyor vesaire vesaire. Bunun ne norm içinde söylüyorum ben abi? Ben şu an ne izliyorum? Ve neye göre deton ediyorum? Bak şimdi. Neye göre deton ediyorum? Neye göre deton ediyorum? Abi çünkü bu müzik türü oluşumu itibariyle, bugüne gelmesi itibariyle, insanlık mirası itibariyle bize aslında dışarıdan gelen müzik, değil mi? Siz doğduğunuz gibi dışarıdan dinliyorsunuz. Çevrenizde duymuyorsunuz bunu. Dışarıdan. Başka bir ülkede yapılan, başka bir ülkenin kültürüyle büyüyen, gelişmiş bir müziği dinliyorsunuz. Ve farkında olmadan onun normunu incelemeye başlıyorsunuz. Ve onun normu bazen dünyaya global olarak da etkileyebiliyor. Bak ne demek istiyorum. Mesela düşünün, bu İngiliz müziği olsun. İsmini İngiliz koyalım. Yani öyle olduğundan değil. İngiliz müziği diyelim buna. Ve bu müziğin normları İngiltere'nin yıllarca dünyayı birçok sömürge ülkesiyle yönetmesiyle beraber kendi normunu yayıyor. Kendi detone algılayışını, kendi sürtone algılayışını. Çünkü mesela 1900'lü yılların başında ilk müzikologlar Avrupa'ya geldikleri zaman, dünyayı inceledikleri zaman, mesela Hindistan'a gidiyorlar o müzikologlar. Diyorlar ki bu müzik, diyorlar, hem tonal değil, sesleri detone, yanlış basıyorlar. Yani kesinlikle bizim yaptığımız müziğe. Diyorlar ki bunlar tonal falan müzik yapmıyorlar. Çok kötü müzik yapıyorlar. Bunlar cahiller diyorlar. Hintlilere, Çinlilere, Türklere, Araplara, ne varsa bu coğrafyadaki herkese. Cahiller, çünkü kendi normlarıyla dünyaya bakıyorlar. Fakat bizler artık biz öyle bir coğrafya ve dünyadayız ki hepimiz her şeyi dinliyoruz, değil mi? Neyin normunu aldığımızı şaşırmış durumdayız. Bak bu cümleye bir daha geri döneyim. Neyin normunu aldığımızı şaşırmış durumdayız. Yani ben bir analizci olarak, norm olarak neyin normu içindeyim şu anda? Bu türün normu içindeyim. Bu türden bu kızı çıkaralım. Bizim mahalleye getirelim. Sienna Spiro bizim mahallede benle beraber şey söylesin mesela. Haydi gidelim haydi gidelim haydi. Bu yaptığı şeyler onun içinde çok daha güzel gözükebilir. Ve yaptığı küçük kusurlar, hatta değersiz olabilir. Çünkü bizim normumuz öyle bir norm değil. Şunu demeye çalışıyorum abi. Normlar birbirinden üstün değildir. Normlar kültürle, dansla, hayatla ve yaşamla ve algıyla şekillenir. Hiçbir normun size bir şey dayatmasına izin vermeyin. O nedenle kendi kültürünüze sahip çıkmak aslında kendi hayatınıza da sahip çıkmaktır. Kendi inancınıza, yaşamınıza, değerlerinize ve sevdiklerinize. Balansları böyle kurabilirsiniz hayatta. Bir Afrikalı kendi kültürüne sahip çıkmak ister. Başkasının normunun üzerinde etkin olmasını istemez. Biz de öyle. Bir Türk de öyle. Herkesin kendi normu vardır ve herkesin kendi normu kendi içinde güzeldir. Kimsenin kendi normunu size dayatmasına izin vermeyin.
Benim burada yaptığım analizlerin tamamı norm içi davranışları anlatır. Genel doğru değildir. Anlatabiliyor muyum? Hepiniz özgürsünüz yani. Bu yayını izleseniz de, beni beğenseniz de, sevseniz de, sevmeseniz de özgürsünüz. Zevklerinizle özgürsünüz. Kendi normunuzla özgürsünüz. Ama her norm kendi içinde bir değerlendirme ağına sahiptir. Bir Afrikalı da kendini izlediğinde birini hiç güzel dans edemiyor diyebilir. Çünkü onun yaptığı müzikte dans kaçınılmazdır. Dans ve ritim vücut birleşimiyle bir şey yürüyordur. Onun normu da onun kendi içinde beğenir, beğenmez veya değer kadar. Okey. Çok karıştırdım mı? Özgün bilmiyorum, anlatmaya çalıştığım tam olarak bu. Yok, çok Normlar. harika oldu hocam. Harika anlattınız. Belki de bunu özel keseceğim ve yayınlayacağım. Ya norm kültürü çünkü bence çok önemli. Biz bunlar arasında sıkışıyoruz çünkü. Buyur Özgüncüm. Ben çok anlattım. Yani şeye de bakmak lazım hocam. Şimdi ben Güzel Sanatlar Fakültesi'nde işte okurken temel sanat eğitimi aldık. Burada temel sanat eğitimi alan insanlar da vardır chatte. Yani hep şunu biliriz biz. İnsanlık ilk çağlarda, yani primitif çağlardan itibaren Rönesans'a kadar tümden gelimden geldi sanat. Yani ne yapılıyor? Usta çırak ilişkisiyle o taklit edilmeye çalışıldı. Güzel. Rönesans'ta matematik geldi. Yani tüme varıma gidildi. Müzik matematiğe evrildi sanatla birlikte. Müzikte işte harmonilerle, uygulamasıyla yazılı şeylere gidildi. İşte terminolojik çalışmalar yapıldı. Bu iş bilime döküldü. Matematikle birlikte müzik matematiksel olarak işlenmeye başladı. Ha biz klasik dönemle birlikte, özellikle benim ilgi alanım klasik dönem, müzikte analiz ve sistemi gördük sanatla birlikte. Bu aynı şekilde yani temel sanat eğitiminin amacı da odur. Diğer plastik sanatlar, görsel sanatlarla birlikte müzikte bir sanat türü olduğu için hep bir ortak ilerliyor. Yani barok dönem, klasik dönemde analiz ve sisteme doğru evrildi müzik. Ama bugün biz neyi görüyoruz 21. yüzyılda? Sorgulama ve analiz. Evet. Artık biz müziği analiz ediyoruz. Şimdi bu konuda da siz zaten bahsettiğiniz şey, az önce çok iyi vurguladığınız şey 21. yüzyıl bakış açısı. Evet. O yüzden de harika anlattınız. Teşekkür ederim Özgür. Bilmem anlatabildim mi? Çok çok iyi. Çok çok iyi Biraz tabii ki. karışık olarak. Şimdi Karışık olabilir. harika bir Rihanna'nın hamile performansını atmışlar. Bir insan hamile olarak nasıl şarkı söyler diye. Tabii kolay değildir. Özellikle diyafram baskısı çok fazladır ama bu performans 3 yıl önce yapılmış bir performans ve keşke böyle mahallede karşılaşsak Rihanna'yla daha iyi olur. Çünkü bunlar yayınlanmadan önce düzeltilme vesaire şeylerine de sahiptir. Bu da zaten telifsiz olma şansı, bakalım. Yani çok şey var içinde yani. Gerçek sesi olup olmadığını bunların arasından seçene kadar ben sabah olur. Heh. Oy tabii çok zor. Öncelikle çok hareket etmemesi gerekiyor. Çünkü nefesi tutmayacak. Bir de abi yani hamileyken biliyorsunuz vücut hormonlar çıldırıyor yani. Her an böyle vücut bir dengesini kaybedebilir. O nedenle de bakın hep birileri elinden ayağından tutuyor yani. Yapacak bir şey yok. İzleyin. Olabilir. Nefes abi nefes. Özgün görüyor musun hali? Ya 2 katı nefes alıyor. Ah, çok zor. Bir daha aldığı o nefes de diyaframına bir türlü dolamıyor. Çünkü burası tamamen dolu olduğu için göğüs nefesi. Göğüs nefesi de sürekli alıp verdiğiniz zaman kalbinizin ritmini zorlamaya başlıyorsunuz. O nedenle back sesler çok fazla. Kafa sesiyle eşlik ediyor. Aman 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 aman. Çok zor tabii. Çok eziyetli. Yani aslında mümkün olduğunca yani bir hamile şarkı, hamile olarak söylemek tabii güzel bir şey. Yani kötü bir şey değil canım. Yani bir insan için yapılmaz denir mi yani? Ama yani ne kadar tercih edilmeli onu da tartışmak lazım. Çünkü pek kolay değil bir insan için. Biraz da eziyet verici olabilir bir süre sonra. Neden abi alttan sesler geliyor. Kızın söylediği de yok ki. Ama orada hiçbir şey söylemiyor zaten şu anda. Yani şurada eğilmesi bile.
Zaten oturacak yer yapmışlar, görüyor musunuz? Oturarak dans ediyor yani. Arkada back devam ediyor zaten. Yani güzel. Evet, bu kadar. Sieno'yu da geçtik. Finale geliyoruz. Seval Medya göndermişti. Ömer İncel hareketli oyun havaları. Bakıyor musun buna? Hızlı oyun havaları. Ortalık yıkılıyor. ...2025... 10 dakika. Bu kadar izleyemem ama gelebildiğin kadar gelirim. Evet, çay yarım içebiliriz yalnız. Rastan bir daha ben istekse söylerim bunu. Evet, bütün dostlarım. Ömer İncel çalan değil, söyleyen kişi mikrofondaki, değil mi? Oynaması için buyursunlar. Evet, oynamak isteyen bütün dostlar buyursunlar. Teşekkür ederim abi, sağ ol. Ha, bir kere bir numaralı olay şu, yani düğünde şarkı söylemenin en büyük olayı insanlarla artık iletişim falan değil, yani içli dışlı olmayla devam eden bir yolculuk. Abi kolay değil yani, düğündesin, oturuyorsun, herkes istek istiyor, bir de gelmişsin oraya, herkes eğlenmek istiyor, garanti sekmez. Konuşmak zorundasın, anlatmak zorundasın. Oynamak isteyen bütün dostlar buyursunlar. Teşekkür ederim abi, sağ Bir de açık alandasın abi. Aralarda da mikrofonu kapatıyor bakın. Açıp kapıyor. Bayılıyorum böyle şeylere ya. Heh, açıldı. Ha, kendinde de saz var ama. Çift saz. Fa karar. Abi, okuyan kim şimdi? Ömer İncel şu an okuyan mı? Ömer Çalan hocam, tamam. Kapa onu diyor, kapa. Abi bir saatte şunun ayarıyla uğraşmak da eziyet ya bir şarkıcı için. Ya müzisyen için de öyle şimdi. Öttü şimdi, hadi bakalım nereden ötüyor. Dedi ki kapat onu dedi, oradan ötüyor dedi. Hiç belli etmiyorlar tabii. Ötmesin diye iyice mikrofonun dibine girdi. Ya bu da bir iş ya. Başka bir sanat abi bu. Ya bu norm diyorduk ya biraz önce. Normlardan al sana normun kralı. Ya daha öte bir norm yok. Yalnız düzen harikaymış ya. Sözler tam karşıda falan. Felaket kurulmuş ortam. Kolonu çevir dedi, kolonu. Oradan ötüyor dedi, buraya vuruyor dedi şimdi soldaki. Yani ortada şarkı söyleme var da şarkı söyleme işin sadece %45'i. Geri kalanı ses dizaynı, düzenleme, içerisi, iletişim. Ortam harika ya. Abi seviyorum. Düğün sever misiniz? He? Düğünleri sever misiniz? Gider misiniz mesela? Düğüne gitmeyi sever misiniz? Özgün sever misin? Özgün sana hep soruyorum. Gizem sever misin düğüne gitmeyi? Bir Yozgatlı, Tokatlı olarak pardon. Severim. En sevmeyi. Gayet eğlenceli oluyor. Vallahi mı? Oo, Türkmensoy diyor ki severiz hocam, Ankaralıyık diyor. Chat harika. Freudling hayır diyor, ben sevmem. Hocam ben Ankara'da doğdum ama sonuçta. Babam doğru. Tokatlı olsa da. Doğru. Ama klibe yorumlayın hocam. Klibe yorumlayamam. Telif yeriz. O yayınlanmış o klip ya. Kendiniz mi yaptınız kanalınızda? Ona bakarım. Güzel çalıyor ama. Hatay düğünü çok başka olur diyor bir arkadaş. Ya, klibe bakacağım ama bak o klip telifliyse vallahi üzülürüm. Nerede klip? Neydi? Ömer İncel miydi? Ömer İncel. Klip nerede abi? Heh. Sevdaya düşeli. Nereden çıkardınız şimdi bunu? Bunu teliflemişsiniz. Nasıl izleyeceğim bunu şimdi? Telif yok diyorsun da parça kayıtlı işte. Hadi bakalım. Bak gelirse silerim ama. Haberin ola.
Mi karar. Selamlar Trakya. Sevdaya düşeni yaram derindi. Söyleyin dostlarım hata kimindi? Ağır çekimler güzel olmuş. Dedim sabrederek Mevla kerimdi. Okumada canlı. Ototün yok. Yine vurdu Unuttuğumuz şeyler bunlar işte artık. yerlere beni. Dedim sabrederek Mevla kerimdi. Yine vurdu yerlere beni. Yani şeyde bazı harfler tabii mixte yutulmuş gitmiş. Sonlara doğru. Benimdir. Nakarat patlıyor mu acaba? Ne olacak bakalım. Bir gün yaşatmadın bahar ışığı. Çok kapalı az söylüyorsunuz ama. Durmadan akıttın gözümde yaşı. Daha tiz var mı? Düşman ettin bana bacı kardeşi. Kaptırıp gönderdin yerlere beni. Yani şimdi okuduğunuz ton pes ton olduğu için de biraz parlamak istiyor parça. Parlamadı daha. Düşman ettin Var mı yukarısı? güllere beni. Yerlere beni. Mesela yerlere hep kapalı alışmışsınız. Yerlere açık hiç ses yok. Belki o nedenle o düğün performanslarında daha tiz okurken daha açık okumaya oradan okuyorsunuzdur. Bu eseri okurken çok kapalı kalmışsınız. Eser çok güzel ama. Şikayet eyledim güllere beni. Hey! Elinize sağlık, emeğinize sağlık. Aynı değil mi parça? Güzel. Güzel, şuna da bakacağım bir de. Düğünler yıkılıyor yalnız. Oo, klavye de var. Çok iyi müzisyen. Yani düşünsenize biraz önce yani bağlamada, şimdi klavyede ve gayet de yüksek seviyede. O okumuyor bu sefer. Arkadaşı okuyor. Güzel. Her dönem. Ya şu dinamik mikrofon var ya bu işin canı be. Öyle yani bütün hayat düğünlerde böyle müzik yaparak ve insanları eğlendirerek, mutlu ederek, eğlendirmekten kastımız burada başka tabii. Biraz mutlu etmekle de alakalı. Herkes güzel günlerde çağırır müzisyenleri. Heh, tizler geldi. Gözler şifa bulur kalbin yarası. Öyle mi olur seven gönlün aşkın sızısı. İşte o dinamik mikrofona sürekli yaklaşıp okumaya hep alışarak bütün gelişim olduğu için o mikrofon ne kadar sesi veriyorsa o kadar ağız açmak yetiyor. Alışkanlık, mikrofon alışkanlığı. Hani bu kadar fazla mikrofon alışkanlığı hem de. Çok fazla. Yani biz hep diyoruz ki mikrofonsuz okuyarak başlayıp sesi büyütme. O öyle değil. Hep burada, hep mikrofon önünde geçmiş. Saygı duyulur yaptığınız için. Tebrik ederim size. Gerçekten öyle yani. Ama aralık dar. Daha dar bir aralıkta okuyorsunuz ve kapalı okuyorsunuz. Bunu da söyleyeyim. Peki. Geldik finale. Bütün yayın boyunca telif canavarları buradaydı. Bunu yapmayacağım. Ecem Eser'den Şebnem Ferah Utangaç. Ecem Eser'i biz yaptık mı daha önce? Kanalda var mı Ecem Eser? Bir kontrol. Ömer'in videoları Seval Medya'da var ya, tamam artık. Ömer özel yapalım bir daha o zaman.
Ecem Eser. Emre Yücelen. Bakalım ben yapmış mıyım? Beril ve Zeynep. Yo, Ecem yapmamışız. Yapmış mıyız? Chat'tekiler uyanın. Bayağı yaptık diyor. Freud Pink diyor ki bayağı yaptık. Özgün sen hatırlıyor musun? Eser mesela bir şeyler yaptığımızı hatırlıyorum ya. Kanalda yok ama bakmıştık bir kere diyor. Kanala yüklememişiz. 2026 Yani Ocak. şeylerde o bir kaos yayını vardı. Orada vardı Ecem. Ha. Kısacık zaten gene 50 saniye. Evet daha henüz tabii çok genç okuyucular. Henüz teknikleri yerleşmiş değil. Ama potansiyel var. Bu sesi burada devamlı olarak aynı noda bunun için bir kuvvet gerekir. O kuvveti bulmuş. Ama ağız pozisyonu ve ses tuttuğu yer henüz rahat değil. Kasılmış ve sert bir şekilde okumaya çok alışkanlığı var. Bunun gelişmesi ve değişmesi gerekiyor. Yoksa sesi ileriki yıllarda hafif hafif bu seslere çıkamamaya başlar, düşmeye başlar. Daha erkenden. Zaten belli bir yaştan sonra düşecektir ama daha erken düşmeye başlar. Çünkü sert okuyor. Ama gelişir. Bayağı gelişir. Mesela geniş, açık ağız okuyor mesela görüyorsunuz. Hiç kapalı değil hiçbir şey. Ama işte bu sesleri sürekli ısındırıp bu bölgeleri kullanmanın biçimlerini geliştirmesi gerekiyor. Yani üst bölgelerdeki o şınlar, hani pozisyon tutma ama zaman zaman daha yukarıda bunlar. Bu renkleri sürekli ısıtıp birazcık alıştırması ve yumuşatması gerekiyor. Özellikle şu mesela bu aslında ses çıkıyor ama bağırma pozisyonuna yakın bir yerde çıkıyor. O nedenle rahat değil. Yani düşmek üzere aslında. Peki. Şimdi geliyorum Özgün. Bombayı bırakıyoruz. Telifleri yiyelim. Daha sonra da sileriz bunları. Şimdi Finlandiya'nın birincisi öyle mi? Kim? Pete Parkkonen mi? Linda Lempayos beraber mi söylüyorlar bunlar? Düet mi? Linda ve Pete birlikte söylüyordu. Linda ve Pete. Dün ortalığı yıktılar ve Eurovision'un şu anda bir numarası olmak için önlerinde hiç kimse yok. Tabi şu anda zaten bir numaralar %20'ye ulaştı şu Haydi anda. bak. Sesleri mesela çok geniş hacimli bir şarkıcı değil. Ama farklı bir rengi var. Bakalım nereye gidecek. Adamın tarzı tam pop ama. Yani ses tuttuğu yer. Renk burada hep gidiyor dikkat ederseniz. Hiç bu yok. Ama hep beklerle süslenmiş. Bir sürü ses geliyor arada ki bu sesleri bir kere çıkarabilir gibi. Bir görüntü. Kadın zaten vokal değil hocam. Enstrümantalist. Niye o zaman düet yapıyor diye gözüküyorlar? Neyin düetini yapıyorlar? Kadın o zaman bütün enstrüman çalanları yazalım düete. Öyle değil mi? Ona benziyor yani biraz. Neyse tamam ben dinleyeyim şimdi. Sonra konuşmalar çıkıyor. Güzel bir not. Tatlı. Do natürel burada bu renk geliyor ama arkada o kadar çok bek var ki o kirliliği veriyorlar sürekli içine. Enerji çok güzel. Ona hiçbir şey diyemem. Bir de kadın hakikaten çok havalı bir kadın. Yani o dalgalı saçlarla keman çalması falan filan çok şık gözüküyor kadın. Ama hani kötü bir vokal değil tamam. Ama böyle tek başına kaldı mı o bekler çekildi mi falan aman Özgün. Aman yani böyle ipte yürüyen cambaz gibi yani. Çatır çutur
çatlayabilir o Eurovision sahnesinin provalarında gibi. Anlatacağım şey böyle bir şey yani. Tabii bir de sürekli okuyacak. Tabii, anladın mı yani, başına bela gelebilecek bir solist. Bu parça nasıl birinci olacak bakalım, göreceğiz. Yani ben JJ izledim. Bir olabilir dedim. Loreen izledik. Bir olabilir dedik. Mesela çoğunlukla. Atıyorum ikinciyi bile çoğunlukla tahmin ettik. Yani bizim 4-5 senedir ilk üçümüz neredeyse sekmez. Hani 6'sı, 5'isi, 8'i, 9'u sekebilir. Ona bir şey diyemem. Ama ilk üçümüz genelde tutuyor. Yani zaten ilk 10'un çoğunluğunu biliyoruz ama ilk 5'in hani bildiğimiz kısımlarından ilk 3 genelde tutuyor. Şimdi bu parça ilk 3 yapar mı? Yapabilir. Net yapabilir. Ama 1 olur mu? Göreceğiz. Rakiplerine bağlı. Enerjileri çok güzel. Eğer Eurovision'a bu sene bu enerjide şarkıcılar katılmıyorlarsa böyle. Sen ne düşünüyorsun? Ben mi hocam? Evet. Yani ben zaten en büyük rakiplerini şey olarak görüyorum. Ben ilk 3 bekliyorum. Yani Finlandiya birinci olması bile ilk 3'te. Ama Yunanistan'la ve Danimarka'yla çarpışacağını düşünüyorum. Ama bir yandan da malum ülkeyi bekliyorum. Malum ülke nasıl bir şarkıyla katılacak onu bilmiyorum. Yunanistan adına kim katılıyordu? Akilas. Akilas. Bu. Ama Eurovision Song Contest yayınlamadan öncesine bakalım biz onun. Infogris. Acaba parçada şu mu? 13 saat önce yayınlanmış. Bu mu? Şu şey var hocam. Turuncu arka planlı. O Bu zaten mu? şey performansı. Sarı marı böyle. Yani renkli renkli. Start diye başlıyor. Akilas Ferto. Evet evet. Bakayım bu nasılmış. Tabii albüm olarak yayınlanmış. Bunların hepsi telifli. Ha, bu eğlence kafası. Bu sene Yunanistan'ın şansı çok. Onu söyleyeyim. Bu parça şimdi baştan sona dinleyemeyeceğim. Ama bu parçada ekmek var Özgün. Evet. Ekmek var. Aranje Bir de- farklı. Kıbrıs Rum kesiminde Zari'ye çok benzeyen, Marina Satya'ya çok benzeyen bir şarkıyla katılıyor. Onun da Arap ezgileri var. Ben ondan da bir ilk 5 bekliyorum. Tamam. Bir Eurovision özel yayını gelsin o zaman artık yavaş yavaş. Bir tamamlansın şarkılar. Bir bakalım. Bir tane kaldı teliflilerden ayırdığımız. Kazakistanlı bir şarkıcı. Genç bir şarkıcı. Doğru mu? Rusya'da ortalığı dağıtıyor. Doğru mu? Меня зовут Хикелаева Дани. Положите. Иди, все у тебя будет хорошо. Çocuklara katılmış. Değil mi? Türkmensoy. Sevgili arkadaşlar, bu arada K-pop özel bekleyenler, Stray Kids özel yapacağım. Stray Kids özeli hepsinden önce yapabilirim. Stray Kids'çiler şimdiden birbirlerine söylesinler. Abi parça 2017 kaydı bu ya. Deniza Hikileva. Abi 2017'de söylemiş. Ben de yeni diye dinliyorum ha. Ne alemsiniz ya. Bu kızın yeni parçalarına bakalım. Bu ne? 400 sene önceki şarkısını mı diyeceğiz? Yani kız şu an başka biri artık. Değil mi? Burada kalmış bu kız ama. Daha sonra çok fazla performansla yayınlamamış gibi bir his var içimde. Baksana ne kadar büyümüş. Меня, конечно, очень выбило кое-что из колеи. Я должна была петь в первый съемочный день. В итоге день The Voice setinde yatıranlara bayağı büyümüş kız artık. Kocaman bir kız olmuş. Bak. Başka bir şey olmuş. Çok genç şarkıcı zaten.
Abi vokal koçla çalışıyor Deniz Erkek. Ben hiçbir şey anlamadım. Galiba öyle bir şeyin içinde. Peki. Peki. Finito. Yayın biter. Var mı bir şey? Ben bitiriyorum yayını. Özgüncüm bugünlük bu kadar olsun. Gayet keyifli bir yayın oldu bence. Ne diyorsunuz? Evet. Bence de. Yapacağımız her şeyi de yaptık. Evet. Gayet güzel hocam. Yani. Halil'cim. Aylar önce bizi izlemiştiniz. Bence yayını bitireyim şimdi ben. Bana yeter. Çok teşekkür ediyorum burada olduğunuz için. Hamile olarak söyleyen aylardır bekliyorum Peri. Yaparız. Hocam bir de YouTube Rusya'da VPN'siz çalışmıyor. Yasaklandı. Telif olmaz diye düşünüyorum buralar. Yerli YouTube'suz YouTube tasarladılar. He, ama parçaların telifleri Avrupa'daysa ne olacak? Ya bence bunların çoğunluğu oralardadır abi. Çok iyi anladım ben senin demek istediğin Türkmensoy. Aynen. Evet güzel yayındı. Teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar. Hep burada olduğunuz için teşekkür ederim. Tekrar gelecek hafta görüşeceğiz. Sürçülisan ettiysek affola. Kendinize çok iyi bakınız. Güzel bir hafta sonu geçiriniz. Selamlar, sevgiler hepinize. Özgüncüm, Gizemcim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın sizler de. Evet. Bu arada bahar geldi. Kutlu olsun herkese. Haydi bakalım. Bahar tabii Mart 1 değil mi? Yakında Nevruz da olacak. Güzel. İnşallah o tarihlerde Azerbaycan'da oluruz Özgün. Kısmet böyle. Bakalım. İnşallah hocam. İnşallah hocam. İnşallah Orta Doğu'da bu kaos biter ve çok Ah. güzel günlerde. İnşallah. Savaşların bir İnşallah. an önce sona ermesi dileğiyle. İnşallah. Her Görüşmek zaman üzere. barış. Peace. Kesinlikle. 흔들림 없이 미래를 향해 We see the vision you 흔들림 없이 미래를 향해 We see the vision you made Now we're never afraid 꿈을 뻗지 right now 길을 밝혀준 엠레 호자 세상이 우리를 불러 멈출 수 없는 이 떨림 Oh 엠레 호자